Merhabalar, ben Doktor Ferhat Hanikoğlu. Bu hafta sizlere glutatyondan bahsedeceğim. Oldukça sık sorulan bir soru glutatyon ve glutatyon tedavileri. Nedir glutatyon? Glutatyon 3 amino asitten oluşan bir moleküldür ve vücudumuzda çocukluk çağından, bebeklik çağından itibaren üretilen bir molekül. Fakat yaşla beraber vücudumuzda glutatyon seviyelerimiz düşmektedir. Yaşlanmanın etkileriyle beraber vücudumuzdaki glutatyon ve glutatyon benzeri protein yapılı moleküllerin sentezi azalır. Glutatyonun vücudumuzda çeşitli metabolik yolaklarda görevi vardır. Ayrıca glutatyonun en önemli görevlerinden biri ise dışarıdan vücudumuza alınan ksenobiyotiklerin detoksifiye edilmesidir. Ksenobiyotik nedir? Kseno yabancı demek, biyotik ise organizma. Ksenobiyotik ise organizmaya yabancı olan madde demektir. Biz içtiğimiz sudan, aldığımız gıdalardan, soluduğumuz havadan, hatta kullandığımız ilaçlardan, takviyelerden, konserve gıdalardan ne alırız? Ksenobiyotik alırız vücudumuza. Yani vücudumuza yabancı olan maddeleri alırız. Çünkü artık hem gıdalar, hem su, hem hava kirlendi. Bundan dolayı ksenobiyotiklere çok sık maruz kalırız. Bu ksenobiyotikler yani vücudumuza farklı olan, vücudumuza zararlı olan moleküller vücudumuzda detoksifiye edilmelidir. Yani zararsız hale getirilip uzaklaştırılmalıdır. Vücudumuzda alınan ksenobiyotikleri biz öncelikle karaciğerimizde işlemlerden geçirir ve suda çözünür hale getiririz ki işte bu işlemlerden geçirirken kullanılan maddelerden biri ise glutatyondur. Glutatyon ksenobiyotiklere yani toksik maddelere bağlanarak bu toksik maddelerin suda çözünürlüğünü arttırır. Suda çözünürlüğü artan madde kan ile rahat bir şekilde taşınıp böbreklerden atılabilir ya da suda çözünen bir toksik madde kolay bir şekilde karaciğerden safraya atılır. Safradan ise bağırsaklara, bağırsaklardan dışkı yolu ile ise vücuttan uzaklaştırılır. İşte bu noktada vücudumuza alınan toksik maddeler, ağır metaller vücudumuzdan glutatyon sayesinde uzaklaştırılır ki bu glutatyonun detoksifiye edici etkisidir. Eğer biz toksik radikalleri vücudumuzdan uzaklaştıramazsak, eğer aldığımız ksenobiyotikleri vücudumuzdan atamazsak eğer hastalıklar oluşmaya başlar, hücrelerimiz zarar görür, yaşlanır, yıpranır. O zaman basitçe glutatyonun faydalarını sayalım. 1. Glutatyon vücudumuza alınan ağır metallerin, vücudumuza alınan toksik maddelerin vücudumuzdan uzaklaştırılmasını sağlar. Vücudumuzdan toksik maddeler uzaklaştığı zaman tabii ki hastalıklar azalır, hücrelerimizin göreceği zarar azalır. Glutatyon aynı zamanda çok önemli bir antioksidan moleküldür ve vücut hücrelerimizin, vücudumuzun yaşlanmasını, yıpranmasını engelleyen bir moleküldür. Glutatyon ayrıca bağışıklığı güçlendirir. Ayrıca yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki glutatyon romatoid artrit gibi otoimmün hastalıkların iyileşme sürecinde görev alabilecek bir moleküldür. Glutatyon karaciğerin temizlenmesini sağlar. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Ayrıca hazır olun en fazla ilgileneceğiniz konu cilt kalitesini, cilt yaşlanmasını geciktirir. Çok önemli bir anti-aging moleküldür. Yaşlandığımız zaman bu yaşlanmanın etkilerini dışarıdan en net şekilde cildimizde görürüz. Ama düşünün ki yaşlandığımız zaman bütün organlarımız, karaciğerimiz, böbreğimiz, kalbimiz, beynimiz aynen ciltteki deformasyonlar gibi yaşlanır. Yani yaşlanma karşıtı anti-aging görevi olan, antitoksin görevi olan yani detoksifiye eden bir molekülün seviyelerini vücudumuzda yüksek tutmaya çalışmalıyız elimizden geldiğince. Glutatyon seviyelerimizi nasıl arttırabiliriz? Öncelikle glutatyon seviyemizi düşüren toksik moleküllerden uzak durmalıyız. Mesela sigara, alkol, zararlı maddeler ya da çok fazla konserve gıda tüketmek ki konserve gıdaların içerisinde ksenobiyotikler bulunur. Yani koruyucu maddeler bulunur. Aslında bunlar zararlı moleküllerdir. Biz bunu detoksifiye etmeliyiz vücudumuzda. Yani öncelikle vücudumuza stres yaratacak, toksin yükü yaratacak maddelerin alımını
azaltmalıyız. Daha sonra düzenli spor, düzenli uyku ve dengeli beslenme çok önemli glutatyon seviyelerini yükseltebilmek için. Dengeli beslenmede protein de dengeli bir şekilde tüketilmelidir. Çünkü vücudumuzda glutatyon aldığımız proteinlerden sentezlenir. Beslenme bozukluğu olan kişilerde tabii ki glutatyon seviyeleri düşecektir. Ayrıca önemli bir durum, glutatyon hapları faydasızdır. Bunu mutlaka belirteyim. Çünkü hap olarak aldığımız glutatyon bağırsaklarımızda amino asitlere parçalanır. Ancak ne almış oluruz? Glutatyonu sentezleyebileceğimiz amino asitleri temin etmiş oluruz. Yani direkt hap takviyeleriyle glutatyon seviyemizi yükseltemeyiz. Fakat glutatyon seviyesini IV glutatyon yani damardan glutatyon tedavisiyle yükseltebiliriz ki son yıllarda oldukça popüler olan IV glutatyon ve yüksek doz C vitamini vücut direncini arttırmak için, bağışıklığı güçlendirmek için ayda bir IV glutatyon uygulanabilir. Damardan yani IV glutatyon tedavisi kimlere uygulanabilir? 1. Karaciğer yağlanması olan kişilere tavsiye edebiliriz. 2. Diyabet hastaları ya da kronik hastalığı olan, vücut direncini arttırmak isteyen kişiler ya da bağışıklığını güçlendirmek isteyen kişilere IV glutatyon tedavisini normal tedavilerin yanında ek olarak tavsiye edebiliriz. Ama tabii karaciğer, diyabet ya da diğer çeşitli hastalıklarda kesin tedavi değildir. Sadece vücudun direncini artırmak, bağışıklığı güçlendirmek için ek olarak glutatyon tedavileri uygulanabilir. Kış aylarına girerken ya da düzenli aralıklar ile yapıldığı zaman vücudun direncini arttıran bir tedavidir. Bu hafta glutatyon ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.